Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Uzun bir aradan sonra bugün yine bir çalışma yapayım dedim. Bazı faktörler çalışmadan soğutuyor insan, işte havaların sıcak olması, bir de çalışma alanım benim böyle toz toprak biliyorsunuz. Mecburen başka şu anda seçenek yok yani. Şurada iki tane apartmanımız, oturduğum apartman daireleri. İki apartman birleşip işte 36 daire ve şurayı asfalt yapamadı. Mecburen biz de bu toprak zeminde kaldık. Yapacak bir şey yok ama cadde üstü bir ev olduğu için bu da çok büyük bir nimet. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi işte frontend üzerine, yani ön tampon üzerine çalışmalarım devam ediyor. Şu ızgaraları, panjurları bir değiştireceğim. Herhangi bir sorunu yok ama elimde sıfırları var. Bunlara tam bir hizalama yapmak istiyorum. Yapmak istediğim planlar var. O yüzden de farlar tam olsun dedim. Bu yüzden ön tamponu söküp bir ayar yapayım diye düşünüyorum. Tekrardan. Zaten bu sağ çamurluk yaptıracağım. Şurada bir darbe almıştı biliyorsunuz. Olduğu yerde otoparkta bize bir yıl önce bir olay çıkarmıştı. Burada çarpmışlardı ama kimin çarptığı belli değil. O boyanacak. Ondan sonra bir ön tampon ayarı vesaire yapacağız ama öncelikle bir çalışmalara girişelim deyip kendimize iş çıkarıyoruz işte böyle. Bir bakalım şimdi. Zaten ben bu hafif söktüm bunları. Şimdi tekrardan çalışmalara başlayayım. Sıfırlarını oraya takayım diye düşünüyorum. Ufak ufak çalışalım. Evet sevgili dostlarım, bu tamponu daha önce de ben birkaç kere sökmüştüm. O yüzden bazı vidalarını takmadan bıraktım çünkü sök tak yapacağım. Projem de var biliyorsunuz. Bu yüzden aralıktır yani, hafif tampon aşağıdadır mesela. Şuradan göstereyim, ben söktüğüm için böyledir. Çıkardığım için vida da böyledir. Şöyle bir hızlı söküm yapacağım. Hemen size anlatayım biraz. Bilgisi olsun, ön bilgi sökmek isteyenler için. Hemen şurada biliyorsunuz önce sinyalleri sökeceksiniz. İki adet vidası var, bir tanesi de içeride. Aynı şekilde diğer tarafta da, solda da aynı şekilde var. Onları sökeceksiniz. Tamponların soketlerinden çıkaracaksınız sinyalleri. Daha sonra yapmanız gereken işlem tamponun içeride, şurada. Burada içten tutan vidalar var bunun içinde. Ulaşmak için alttan davlumbazı çıkarmalısınız, ucunu. Daha sonra diğer tarafa da aynısını uygulayacaksınız. Ardından eğer altta motor kartel korumakla bu tutuyorsa vidaları, orada da 3 tane vida var. Onlar da çıkıyor. Daha sonra da ben bakın bunları da daha önce çıkarmıştım. Şurada tamponun üstünde klipsler var. Ben eğriti olarak 2 tane tutturmak için taktım. Şunlar hep bakın çıkıktır. Söküp bıraktım. Yenisini takacağım demiştim çünkü videomun başlangıcında. Bu işlemleri yaptıktan sonra ön tamponunuzun kabuğu gelir. Eğer gelmezse benim far altında şeyler vardır, klipsler vardır. Onlar da takılır, demirle beraber çıkar. Demirle beraber sökersiniz. Demirin de şurada vidaları mevcut arkadaşlar. Şimdi ben hızlı bir çalışma yapayım çünkü çok fazla vakit yok. Size gene sorusu olanlara videonun altından yorumlar bölümünden yardımcı olayım. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, sinyalleri çok hızlı bir şekilde söktükten sonra aradaki vidaları da aldık. Zaten tamponumuz kendini aşağı saldı. Şu taraflardaki vidaları gevşek bırakmıştım ben zaten, kolay söküp takayım diye. Yani şöyle söyleyeyim size, yani tak çıkar şeklinde bir tampona bıraktım. Çünkü tampon üzerinde çok çalışmam var. Bu tampon zaten çatlakları var, bazı yerlerde boyanacak. Belki yeni tampon takarım. Bütün üstteki klipsleri, vidaları aldım. Artık panjur ünitesi bakın oynuyor, çıkmaya hazır. Bunda bir şurada 3 tane vidası var. Aşağıda şöyle gene çevirelim. 3 adet şu şekilde gördüğünüz 1 2 de burada 3 adet cıvata var altta. Onları sökeceğim. Şu panjuru şuradan bir alalım bakalım. Ondan sonra duruma devam ederiz kaldığımız yerden. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, panjuru içten tutan vidaları da söktüm. Şöyle artık oynuyor gördüğünüz gibi. Buradan, bu da size bir trik mi diyeyim artık, öyle bir şey olsun. Çıkarıp hafifçe tampon önüne çekip panjuru alabilirsiniz. Yani bütün tamponu çıkarmanıza gerek yok. Bu bilgiyi de verelim buradan. Şimdi ben bunu çıkaracağım. Buradan iki elle alacağım. Şeye gerek yok yani, tamponunuzu sökmenize panjur için gerek yok. Burada bilginiz olsun ama şöyle gerek var. Bakın bunun bazı ayakları var. Ben bu ayaklar üzerinde oynama yapacağım. Fardan çıkan ayaklar var. Ya belki onlara tam oturmayabilir ki onları da üstten ve buradan takabilirsiniz. Buradan çalışma alanı var. Benim bir ayağım eksikti. Onun montajını yapacağım. O yüzden kendime yer açmak için belki tamponu çıkarırım. Ben de bakayım, tam karar veremedim. Belki içinde bir temizlik yapmayı düşünüyorum. Ondan çıkabilirim. Ama panjur almak için ön tamponunuzu sökmenize gerek yok. Birçok pürüzçü ön tamponu da söker panjur için.
Ama gerek yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde üstten de çalışabilirsiniz. İşte panjurumuzu söktüm arkadaşlar. Fena değil. Genel durumu iyi. Ama bunu yeni elimde şu böbreklerin yenilerinden var. Sıfır, hiç açılmamış. Ondan değiştirmeyi düşünüyorum. Bakın burada küçük bir kırık var şu ayakta. Tamir edilebilir bir şey. Bir Sunfix macuna bakar. Ama bakın bazı yerlerinde de kırıklar var. Bunlar işte önceki sahibinden kalan şeyler bize. Ufak tefek. Neden şey olsun, yani kırık olsun? Şu plastiği güzel bir temizleyeyim. Eve götüreyim. Güzel bir detaylı temizleyeyim. Orada yenilerini monte edeyim. Ondan önce de biraz belki iç temizlik yaparım demire. Tamponu sökerim. Tampon çünkü çok fazla uğraştırmayacak. Çabuk sökülecek gibi. Bir bakayım duruma göre. Çünkü sinyalleri falan söktüm. Hazır buradalar. Bir bakayım vaziyete göre. Ondan sonra tekrar görüşelim. Tekrardan selam arkadaşlar. Şimdi size panjurların oturması ile ilgili ve farlarla ilgili bazı noktaları göstereceğim. Ona göre hep beraber bilgi alışverişi gibi bir şey yapacağız sizlerle. Bilgi paylaşımında bulunacağım. Bakın. Farların üzerinden şu kamerada gördüğünüz gibi şu şekilde bir altta bir de üstte 2 olmak üzere 2 tane demir ayak çıkar. Çoğu ikinci el farda bunları bulamazsınız satarlarken, yani bulsanız bile orijinal farı bunları üstünde bulamazsınız. Bunlar ne işe yarar? Basit birer demir gibi gözüküyorlar. Aynı şekilde bakın burada da var. Bakın bu ne kadar deforme olmuş, görüyor musunuz? Oynanmış yani, ne kadar deforme olmuş. İşte üzerine matkapla delik bile açılmış. Alttaki zaten yok. Yerinde yerler esiyor. Bunlar şu işe yarıyor. Bu ve bu. Panjurun alt ve üstten sabitleme noktaları. Yani bazı panjurlar çıkır 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 oynar. İşte onun sebebi bu. Bu demirler olmazsa bunu ya kelepçeyle tutturacaksınız o panjuru bir yere, ya da başka bir yol bulacaksınız. Tam hizalanmaz. Şu taraftaki gene nispeten iyi. Bu alttaki zaten güzel. Şu fena değil. Biraz hafif bir pasmas var üstünde, yamulmuş. O kadar önemli değil ama şuradaki biraz deforme olmuş. Gerçi bu da düzelir. Çok şeydi çünkü bunlar artık discontinued parçalar. Ben önceki kırmızı 2.3 arabama bunları almıştım. Şunların yedekleri bende evde mevcut şu anda. Sağ olsun dostumuz Hasan Hoca'dan temin etmiştim. Sıfırını getirmeye çalıştım ama yetkili serviste bitmiş. Sonuncuları ben almışım çünkü. Ben aldıktan sonra bir daha bulunmamış. Stoklar tükenmiş. İşte bakın bu tip basit şeyler bulunmuyor. İnsanı üzüyor gerçekten. Sıkıntı oluyor. Şimdi bu durumda seçenekleri ben size sunayım. Yapılacak şeyler. Bakıyorum şöyle, inceliyorum. Farları söküp eve götürebilirim. Biraz şimdi camı içi temiz. İçinde çok bir şey yok, temiz. Arka tarafını biraz temizleyebiliriz. Şunlar değişebilir. Çünkü bunu çıkarmak için buraya tornavida çalışmaz. Sökmek lazım. Farı sökmek lazım. Farın 3 tane vidası var. Ek ayak bir tane de şeyin üzerinde mi diye bakıyorum. Çünkü ön tamponu da indirmek almak gerekecek muhtemelen. İşler uzayacak. Ama olması gereken olması gerekir diye bir söz söyleyelim. Ya da bunu burada bir onarım bakım çalışması yapacağız. Düzgün hizalayacağız. Fakat biliyorsunuz her zaman sağlam iş severim. Tekrar birazdan birlikte olacağız. Evet dostlar, üşenmeyip tamponu söktüm. Yarım işi hiç sevmem biliyorsunuz. Şu farları sökeceğim şimdi. Farları söküp bir eve çıkarayım. Güzel bir temizlik yapayım. Araba artık bir hafta bu şekilde kalacak. Yapacak bir şey yok. Umarım acil bir durumumuz olmaz. Artık acil bir durumumuz olsa da taksiyle gideceğiz. Şunu bir halledeyim. Çünkü bugün akşam saati oldu. Pazar şu anda. Yarın işe gideceğim. Ya da 1-2 gün izin alıp şu işleri halledeceğim. Arada. Bir gün yeterli olur herhalde. Şu farları bir sökeyim. Eve çıkarayım ben. Hem güzel bir temizlik yapayım şöyle arkasını, önünü, dıştan. Hem de şu ayakları takayım. İşte size bahsettiğim ayak. Farın üzerinde. Daha rahat görüyorsunuz şu anda. Altta hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere. Uzun yıllar önce yok olmuş. Ki bu en temiz araçlardan bir tanesi. Varın diğerlerini siz düşünün. Geri kalan kısım oldukça iyi.
Tabi ufak tefek eksiklikler var. Bunları da bir tamamlayacağım. Öncelikle ama şu farları iyi ki sökmüşüz. Bakın tamponu, ayağın bir tanesi burada. Doğru hatırlıyormuşum. Evet, doğru hatırlıyormuşum. Far ayağı. Ben şu şeyleri bir sökeyim, farları. Ardından bunları yerine koyalım. Sonra gerekli şeyleri biraz temizleyip toparlayıp eve çıkalım. Görüşmek üzere. Farların sökümü gayet basit dostlarım. 2 somun üstte. İniyoruz aşağıya. Bir somun yanda 3. Bir somun ayakta 4. Bakalım başka. Bir tane somunda şurada 5. 5 tane somunu söktüğünüzde far çıkar. Tabi arkadan soketlerini de söküyorsunuz. Evet, şimdi bunları hızlıca çıkaralım. Evet, ayrıca park lambasının de vidası burada. Bizimkiler EDM tip olduğu için çift parçalı. Tek parça Japonlarda o vida orada olmaz. Görüşmek üzere. Evet dostlar. Farlar da çıktı. Gördüğünüz gibi ön tampon çıktı. Farlar çıktı. Üşenmedik. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmada ön tampon ve farları yerinden çıkardım. Şimdi biraz şu alt kısımları temizleyeyim. Bir şeyler yapayım. Farları da size göstereyim. Farları da söktüm. Sanırım onları ve tamponu eve götüreceğim. Bu tamponu kullanırım herhalde. Yazık çünkü bu tamponu atmaya. Çünkü güzel bir tampon. Orijinal bir tampon. Bunlar da KF tip orijinal farlarımız. Şöyle sarı yüzmeli. Şöyle F diye burada gözüküyor zaten. İçi biraz tozlanmış. Arka kısmı, onları bir temizleyeyim. Bu tamponumuz. Tampon demirimiz üzerinde. Bu tampon demirin diyorum, şu klipslerini sökeyim de onları yenileyim. Ayrıca demiri ayırayım. Demiri bir boyayayım şurada aşağıda. Dışarıdayken. Gidip evden malzemeleri alayım geleyim. Burada onu bir boyayayım. Daha güneş varken. Şimdi bu işlemleri yapalım. Şimdi ufak tefek hemen klipslerini sökmekten başlayayım o demirin. Görüşmek üzere. Evet dostlarım. Ön tampon demirimizi de tamponumuzdan ayırdık. Şimdi daha rahat taşıma olacak ve bunu boyayacağız. Şimdi hemen ben bu işten bir temizleyeyim önce onu. Bir bakayım boyaya ihtiyacı var mı? Boyası iyi gibi gözüküyor ama yine de bir bakayım. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme yapalım. Evet dostlarım. Ön tampon demirimiz de gördüğünüz üzere boyandı, temizlendi. Verniğe atıldı. Kalan kısa sürede bunları yapabildim. Artık hava kararıyor. Şimdi ön tamponu, farları, banjuru, park lambalarını vesaire eve çıkardım. Onların üzerinde şimdi bir çalışma yapacağım. Bu ön tampon demiri yenilendi. Bunu da aracın üzerine takayım. Aracın üzerine takılı halde beklesin. Bundan işimiz yok. Yerine bir takayım. Daha sonra evdeki parçaları temizleyeyim. Partlar halinde de videoları yayınlayacağım. Yine uzun soluklu bir çalışma. Aslında bu çalışmanın tam yeri değil. Çünkü ön tampon üzerinde birçok çalışma yapmak gerektiği için ben bu işi yapıyorum. Mesela sis lambası takılması, far yıkama sistemi takılması gibi birçok şey ön tampon üzerinde olacak. Bir ön tamponu akşam evde bir detaylı temizleyip değerlendirme yapacağım. Görüşmek dileğiyle. Şimdi bunu takalım. Evet. Demirimizi de yerine monte ettik. Monte etmedik daha doğrusu, yerine sadece oturttuk. Öyle bekliyor. Artık bakacağız. Bir çalışma yapayım evde. Güzel oldu. Temizlik gibisi yok. Biraz detaylandı, temizlendi ön taraf. Daha ama ister. Tam detay giremedim. İşte elektrik kablolarını falan bir bant çekilsin ister. Uçları kırık. Onlar bir yapılsın ister. Sis lambalarına giden şeylerin tesisatlarının uçlarını kesmişler. Bunlar takılsın ister. Yani tamponu takmadan. İşte şu kırık. Bunun ama orijinalini buldum. Çok pahalı. Bunu bir onarmak ister. Bir takım işlerimiz var. Bunları da ilerleyen zamanlarda yapacağız inşallah. Şimdilik benden bu kadar dostlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.